Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kutup bölgesi diyagramının farklı bir biçimini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu örnek çalışmayı ilk videomdaki gibi iki veri üzerinden karşılaştırma yaparak değil de tek veri üzerinden görselleştirerek yapacağım. Şimdi grafiğimizin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verilerimi alıyorum. Kopyalayıp şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi öncelikle verilerimden biraz bahsedeyim. Burada 1998 yılından 2024 yılına kadar üretim değerleri görünüyor. Bu verilere göre kutup bölgesi diyagramını oluşturacağız. Ama öncesinde bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor grafiğimizi oluşturmadan önce. Bu yüzden ilk olarak şuraya geliyorum, veri sayısı diyorum. Ve shift eşittir bağ değer say diyeceğim. Şunu saydıracağım. Şurası 27 tane. Şuradan da kontrol edebiliriz. Başlığı almıyor. Yani buradaki 27 şuradaki sayıyı verecek bize. Yani bunu baklava dilimi olarak tanımlarsak 27 tane baklava dilimi olacak. Bu yüzden tekrar buraya geliyorum. Şurada shift eşittir 360 bölü şurası 27'yi bölüyorum. Burada neyi bulmuş oldum? Her bir baklava diliminin açısını bulmuş oldum aslında. Ancak ben bunun küsuratlı olmasını istemiyorum. Şuraya geliyorum. Yukarı yuvarla diyeceğim. Şuraya noktalı virgül 0 diyeceğim. Şöyle olsun. Yani 13,33 14 olarak karşıma çıksın istiyorum. Ve daha sonra şuraya ortalama diyorum. Hesaplama yaparken ihtiyacım olacak bir veri bu. Shift eşittir ortalama formülünü kullanacağım. Şuradaki değerlerin ortalamasını alacağım. Bunun da virgülden sonrasını görmek istemiyorum. Şu şekilde tam sayıya çevireceğim bunu. Şimdi bir çemberin çapı olan 360 dereceyi şuraya açı olarak yazacağız tek tek. Açı diye bir başlık atıyorum. 1 ve 2 diyorum. Sonra buradan bunları çektireceğim. 360'a kadar gideceğim. ...360'da şunları sileceğim. Şimdi benim burada yapmam gereken 14 derecelik açıyı 27 kez tekrar ettirmek. Yani şöyle Ctrl R ile tekrar açı diyeyim şuna. Şuraya geliyorum. 1, 2 diyorum. Ve bunu aşağı çektiriyorum 14'e kadar. 14 ilk seti tamamladım. İkincisine geliyorum. 15'ten sonra bunu kopyala yapıştırla buraya yapıştırıyorum. Bittiği yerde tekrar, bittiği yerde tekrar. Ama ben bunu bu şekilde yazarak, kopyalayarak değil de formülle yaptırmak istiyorum. Şunların tamamını sileceğim şimdi. Ama bu hesabı yapmak için de başka bir fonksiyondan faydalanacağım. Bu da shift eşittir satır fonksiyonu. Şöyle parantezi kapatayım. Aşağı doğru çektireyim bunu. Biraz sonra bunları sileceğim. Sadece şurayı görmek için. Burası ikinci satır. Üçüncü satır. Bize şu anda satır sayısını veriyor. Ki ben şuradaki değerin değişmesi için satır sayısından faydalanacağım. Tekrar buraya geliyorum. Shift eşittir. Eğer diyorum satır küçük ve eşit şurası D3 ise fonksiyon F4 ile sabitledim. Noktalı virgül satır diyorum. Parantezi kapatıyorum. Şimdilik 0 diyorum. Formülümüzün nasıl çalıştığını görmek için. Şimdi benim burada bakın şurası aslında benim şu değeri görmem gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4 diye gitmesi gerekiyor. Bu yüzden satırı -1 dediğimde şöyle ve şurada -1 dediğimde istediğim sonuca ulaşmış oluyorum. Ancak benim burada şu sıfırları tekrar birden başlatmam gerekiyor. Bu yüzden formülümü şöyle düzenleyeceğim. Şurayı komple siliyorum. Tekrar buraya geliyorum.
Şurayı kopyalıyorum. Şuradaki sıfırın olduğu yere yapıştırıyorum. Bunu düzenleyeceğim. Şuraya D3 artı 1 diyeceğim. Ve şurada küçüğü sileceğim. Yani burada ne diyorum? Eğer satır eksi 1 olan satır D3 artı 1'e eşitse şuraya 1 yaz diyeceğim. Şunu da şuradaki satırı siliyorum. Buraya 1 yazmasını istiyorum. Şöyle bakın. Şurası. Tekrar buraya geliyorum. Bu sefer şunu kopyalayacağım. Tekrar sıfırın olduğu yere geliyorum. Yapıştırıyorum. Ama bu sefer V formülünü uygulayacağım burada. V diyorum. Parantez açıyorum. Şuraya şunun sonuna parantezi koyuyorum. Şuradaki V'ye bir ilave daha yapacağız. Ama bu eşitlerin başına büyük işaretini koyuyorum. Daha sonra şuraya gelip noktalı virgül. Şuradaki I1 büyük ve eşit ise yine şuradaki D3'e Windows F4 ile sabitledim. Yine 1 olacak. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum. Daha bitmedi. Devam edeceğiz. Şu sıfırın olduğu yere tekrar gidiyorum. Eğer diyorum. Satır diyorum. Parantezi kapatıyorum. Eksi 1 büyük ise şuradaki D3'ten Windows F4'te sabitliyorum bunu. Artı 1 diyorum. Noktalı virgül. I1 artı 1 diyorum. Tekrar noktalı virgül. 1 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Tekrar aşağı çektiriyorum. Şu an istediğim oldu. Her 14'te bir tekrarlıyor. Ta ki sonuna kadar. Ama benim istediğim yine bu değil. Bunu sadece göstermek için yaptım. Asıl istediğim benim başka bir şey. Şuraya say yazıyorum. Shift eşittir diyeceğim. Satır eksi 1 diyorum. Bunları parantez içine alacağım. Bölü parantez açıyorum. 360 bölü şurası Windows F4 ile bunu sabitliyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şuraya baktığımda 27'yi görebiliyorum. Tamam, benim istediğim de buydu. Yani şuradaki 27'yi sağlamak. Ancak ben bunu böyle küsuratlı istemiyorum. Bu yüzden şuraya geliyorum. Şunların başına yukarı yuvarla diyeceğim. Şuraya noktalı virgül 0 diyorum. Şuraya bir parantez daha koymalıyım. Ve bunun başına yukarı yuvarla. Şunun sonuna da 0 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Şunun başına bir parantez daha koyalım. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Ve bu şekilde tam sayı olmasını istiyorum. Peki burada ne olmuş oldu? Dikkat ettiyseniz her bir 14'te bir atlıyor. 2 3 4 diye gidiyor. Ta ki sonuna kadar. Yalnız sonunda yukarıya varadığımız için 26'ya kadar geldi. Aslında burada 27 olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi şuraya da üretim yazıyorum. Ve buradaki üretim değerlerini büyükten küçüğe doğru şurada sıralatmak istiyorum. Şuradaki numaralara göre. Bunu da şöyle yapacağım. Hazır ben formülü yazacağım buraya. Siz buradan bakacaksınız. Formülümü bu şekilde hazırladım. Ben önden yazdım. Siz de inceleyip aynısını yazın buraya. Tekrar şuraya geliyorum. Üretim diyorum. Bu sefer de şunu yapacağız. Her ilk iki haneyi 0 yazacağız. Yani şuradaki şu aralığı yapmak için yapacağız bunda. Onun da formülünü ben hazır bir şekilde buraya kopyalayacağım. Yine inceleyin. Birebir aynısını yazın siz de. Formülümüzü inceleyin şu şekilde. Buradaki ilk iki haneyi 0 gelecek şekilde ayarladım ben. Siz de birebir aynısını yapın. Son olarak şuraya geliyorum. Ortalama diyorum. Shift eşittir. Şunu sabitliyorum. Windows F4 ile. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi grafiğimizi hazırlayabiliriz. Ekleye geliyorum. Şuradan tüm grafiklerden radar grafiğini seçeceğim. Şunu. Şöyle sağ tarafa alıyorum şunu. Biraz büyütüyorum. Şunları sileceğim. Grafik başlığımı siliyorum. Şunu alacağım. Sağ tarafa alayım bunu. Veya bu sefer sağda kalsın.
Bunu kapatıyorum şu şekilde. Bunu kalın yapıp biraz büyütelim. Şunları seçelim. Bunları kalın yapalım, biraz büyütelim. Buradan görünüme geliyorum. Kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şunları gizleyeceğim. Buradan grafiğimi göstermek için veri seç diyorum. Gizli ve boş hücreler. Şunu seçiyorum. Tamam diyorum. Daha sonra buradan grafiğimi seçiyorum. Grafik türünü değiştir diyorum. Ve şuradaki üretimi şunu seçeceğim. Dolgu olan. Dolu radarı. Diğeri boş olarak kalacak. Buradan rengini değiştirelim bunun. Şöyle yapalım. Çizgisi düz çizgi mor olsun. Daha sonra tekrar şurası, bunda dolgusu mor olsun bu şekilde. Şöyle. Şurada turuncu olarak kalabilir. Hatta biraz daha koyu yapabiliriz bunu. Şöyle. Biraz da kalın olsun. Şu anda benim bu işlem yaptığım ortalamayı gösteriyor. Yani şuradaki değeri gösteriyor. Şöyle. Şu değeri gösteriyor. Bu ise şunlar. Üretim değerleri. Şurası. Grafiğimi seçiyorum. Buradan biçime geliyorum. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Şimdi grafiğimizin kalan kısmını yapalım. Yani şu alanı yapalım ve etiketlerini ekleyelim. Bunun için de şöyle bir şey yapacağız. Şurayı sileyim. Şuraya destek adında bir başlık atıyorum. Şimdi buraya bir formül yapacağız. O da şu. Shift eşittir. Eğer diyorum satır -1 küçük ve eşit ise şuradaki değerden Windows F4 ile sabitledim. Noktalı virgül 1 yaz, değilse yok say. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Şurada bakın. Şuradan sonrası olmayacak. 27'den sonrası yok. Şimdi buraya geliyorum. Buraya da etiket diye bir başlık atıyorum. Şöyle yapacağım. Shift eşittir. Şurası V diyorum. Şurası. Ama araya tire koyalım. Çift tırnak tire. Çift tırnak V diyorum tekrardan. Şimdi aşağı çektiriyorum bunu. Biraz sonra buna da ihtiyacımız olacak. Şu şekilde. Grafiği tekrar seçiyorum. Veri seç. Ekle. Seri adı destek. Seri değerleri şuranın tamamı. Shift Ctrl Alt Ok. Tamam diyorum. Tamam. Yukarı çıkıyorum tekrar. Buradan grafiğim seçiliyken grafik türünü değiştir. Buradaki desteği halka grafiği olarak seçiyorum. Şu şekilde. Tamam diyorum. Halka grafiğimi seçeceğim. Şuradan eksen seçeneklerine geliyorum. Seri desteği seçiyorum. Buradan da halka delik boyutunu biraz küçülteceğim. %75 yapalım. Bu şekilde iyidir. Dolguya geliyorum. Dolgusu gri olsun. Şöyle bir gri. Kenarlıkları ise beyaz olsun. Ve biraz da kalın olsun. Şöyle bir bakalım. Evet, gayet iyi. Bunu tıklıyorum tekrar. Ekseni biçimlendir. Şuradan yine destek diyorum. Ve buradan da veri etiketlerini ekle diyorum. Şu şekilde. Şunları kapatıyorum. Veri etiketlerine geliyorum. Sağ klik. Veri etiketlerini biçimlendir. Hücrelerdeki değer diyorum. Şuradan da şunları seçiyorum. Şurayı. Tamam diyorum. Şunları kaldırıyorum. Şunu kaldırıyorum. Kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. Daha sonra şunları gizleyelim. Şurayı biraz daraltalım. Grafiğimizi biraz büyütelim.
Şuradaki şu destek yazısını siliyorum şuradan. Grafiğimiz neredeyse hazır. Şuraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada 1'den 100'e kadar diyorum. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.